Ailem 1955 senesinde Yugoslavya'nın Üsküp kentinden İstanbul'a gelmiş. Direkt Fatih'e gelmiş. Fatih'te yaşama başlamışlar. Vatan Caddesi'nin üzerinde bir köşk kiralamışlar. Büyük bir köşkmüş orası. Yani 7-8 aile birden kalıyorlarmış. Ondan sonra Vatan Caddesi yapılırken o köşk yıkılmış. Şimdi Molla Gürani Caddesi'nde kendi evimizde oturuyoruz. O zamanlar ev böyle değildi tabii. Bizim çocukluğumuzda bahçeliydi. Her taraf gül bahçesi. Bütün evlerde bahçe vardı. Meyve, sebze. Karşımızda bostan vardı. Orada bir Arnavut amca vardı. Annem börek yapacağı zaman misal. Git karşıdan derdi 1 liralık 2 liralık her neyse o zamanın parasıyla ıspanak, pazı al, börek yapardı. Yani direkt kesilip direkt sofraya gelirdi. Süt deseniz öyle. Direkt ineğin altından sütü alıp içerdik. Mahallemiz çok güzeldi. Arkadaşlık, dostluk, çocukluk döneminde. Ben İskenderpaşa İlkokulu'nda okuduğum zaman Vatan Caddesi'nden karşıya geçerken ya bir araba gelirdi ya 2 araba gelirdi. Şimdi karşıya geçmek için 5 dakika bekliyoruz. Ondan sonra Fındıkzade İlkokulu yapıldı. Ben 4,5 yıl İskenderpaşa'da okudum. Yarım yıl Fındıkzade'de okudum. Fındıkzade İlkokulu'ndan mezun oldum. Oradan Vatan Lisesi ilk açılmıştı. Vatan Lisesi'ne geçtim. Vatan Lisesi'nde ortaokula kadar okudum. Ondan sonra Şişli Endüstri Meslek Lisesi motor bölümünden mezunum. Ondan sonra ticaret hayatı başladı. Hayatımız böyle geçti işte. Ben 3 çocuğu olan bir ailenin ortanca evladıyım. Bir ablam var, bir kardeşim var, bir ben varım. Babam bakkallık yapıyordu. O meslek bize de geçti. Ablam evli, 2 çocuğu var. Kardeşim evli, 2 çocuğu var. Ben evliyim, 2 çocuğum var. Bir tanesi üniversiteyi bitirdi. Bir tanesi üniversite 3. sınıfta. Onları okutmaya çalışıyoruz. Fatih'te çocukluğum hepsi Molla Gürani Mahallesi'nde geçti. Eski adıyla Molla Şeref Mahallesi. Şimdi adı Molla Gürani. Eskiden bizim mahallemiz Oğuzhan Caddesi'nden başlar. Arkada 3 sokak sonra biterdi. Öteki taraf başka mahalleydi. Aşağısı Yusufpaşa Mahallesi'ydi. Onları birleştirdiler. Şimdi hastanenin oradan Aksaray Muratpaşa'ya kadar hepsi Molla Gürani Mahallesi oldu. Yani orada şimdiki mahallede 3 tane mahalle vardı. İşte böyle sonradan birleştikten sonra 3 mahalle oldu. Vallahi ben sabah çıkar kahvaltı eder sokağa çıkardık. Artık acıkınca eve gelirdik. Tekrar sokağa çıkardık mahalle arasında. Akşam kahve kararına kadar sokaklarda oynardık yani. Düşerdik, kalkardık. Her tarafımız kanardı. Ama gidip de hiçbir zaman hastaneye götürmezlerdi bizi. Ya et basarlardı moraran yerlere ya da pudra sürerlerdi. Öyle doktor hak getire yani. Hiçbir şey yok. Sabahtan akşama kadar sokakta oynardık. İşte okul bittikten sonra sokağa çıkardık. Bizim zamanımızda okumak da o kadar önemli değildi. Herkes meslek sahibi olmaya çalışıyordu. Yani okuyan aramızda çok nadir insanlar var. Yani biz 50-100 kişi falanız herhalde mahallede arkadaş olarak. Ya 10 tanesi okumuştur ya 15 tanesi. Yani 20 tane yoktur. Üniversiteyi bitiren. Ya 10 taneyi de geçmez belki. Çok değerli yerlere gelen arkadaşlarımız var. Çok iyi ustalar var. Çok zengin olan arkadaşlarımız var. Ama herkes bir şekilde geçiniyor. Bir dostluğumuz var. Hala devam ediyor. Bir WhatsApp grubumuz var. Yaklaşık 100 kişiyiz. Her akşam yazışıyoruz. Her akşam anılarımızı anlatıyoruz. Her akşam bir şeyler katıyoruz kendimize. Bazen gırgır yapıyoruz işte. Bazen yemeğe gidiyoruz. Bazen kahvaltıya gidiyoruz. Öyle bir dostluğumuz hala devam ediyor çocukluk arkadaşlarımızla. Yani bizim mesela Vatan Caddesi'nde şimdiki Molla Gürani Parkı bizim boştu. Biz orada top oynardık. Sokak aralarında top oynardık. Bizim zamanımızda mahalle maçları olmazdı. Sokak maçları olurdu. Yani
Tomrukluk şu sokakla Kaçamak Sokak, Kaçamak Sokak'la atıyorum Dedepaşa Sokak maç yapardı. Yani herkesin grubu ayrıydı. Ondan sonra iş değişti. Daha şey olduk, biraz daha büyüdük. Çok güzel bir takım kurduk. Akasyaspor diye. Çok iyi topçular çıktı. Çok iyi mahalle maçları oldu. Hayatımız öyle geçiyordu işte. Bir arkadaş boya sandığı alırdı. Ayakkabıları boyatırdı. Forma alırdık. Maça hep beraber giderdik mahalleden 100-150 kişi. Çapa sahası var şimdiki Guraba Hastanesi'nin bahçesi. Eskiden orası çukur bir sahaydı. Orada maç yapardık. Çok güzel maçlar olurdu orada. Yukarıda Fındıkzade'de Çukurbostan vardı. Orada da top sahası vardı. Şimdi belediyenin alanı olmuş orası. Orada çok güzel maçlar oldu. Yedikule'ye giderdik. Yalova'ya giderdik. Ne bileyim Bursa'ya giderdik. Maç etmeye yani mahalle maçları yapma. Hep böyle otobüslere biner giderdik. Ama ne korku vardı ne bir şey vardı. Annelerimiz hiç yani hep beraber gittiğimiz için hiçbir şey demezdi babalarımız. Öyle bir gençliğimiz oldu. Tabii sokakta misket. Ondan sonra çok ilginçtir. Eskiden kibritler vardı. Kibritlerin şeyini keserdik. Ters mi düz mü diye aşağı düşerdi. Ya da duvara yapıştırırdık. Hangisinin üzerine düşerse onu alırdık. Yani oyuncak falan yok o zamanlar. Gazoz kapağı. Daha ne anlatayım? Topaç. Yerler hep şey olduğu için, çamur olduğu için taş yok. Çivi çakmaca oynardık yere. Yani kim kimi kapatacak diye böyle bir oyun vardı. Körebe. Ondan sonra istop. Ya böyle oyunlar. Tabii yaş büyüdükçe işte voleybol bilmem ne. İki direğin arasına ip koy. Alttan geçti, üstten geçti diye bir sürü tartışma. Öyle bir hayat. Bizim ev, çocukluğumdaki ev 2 katlıydı. Pardon 3 katlıydı. Terası vardı. Yaklaşık 150 metrekare bir arsanın içinde 60 metre kadar bir ev. Önde gül bahçesi olduğu gibi. Arkada ağaçlar, kümes, tavuklar, yumurta sabahları alırdık. Ondan sonra kuyumuz vardı, su çekerdik. Çok güzel suyu vardı. Çok iyi hatırlıyorum. Ön tarafta inanılmaz bir gül şenliği. Zaten bütün mahalle güldü yani. Bütün mahallede ağaçlar vardı. Karşımız olduğu gibi bostandı. Meyve bahçeleri. Yani bizim orada biz eve girerken anahtar falan kullanmazdık. Yani kapımız normal böyle bir kapı. Fakat camlı kapı iterdik. Asmadan bir şey kopardırdık. Dal. Onu çekerdik kapıyı girerdik içeri. Yani hırsızlık filan. Hak getire hiçbir şey yok. Camları açık yatarsın. Sıkıntı yok. Yani o zamanlar güzeldi. Gerçekten çok güzeldi. Dostluk vardı. Komşuluk vardı. Biz arkadaşlarımızın evine gittiğim zaman hiç sormazdık yani. Direkt buzdolabını açar ne varsa yerdik. Yediğimizde zaten ne yapıyorduk? Bir dilim ekmek, üzerine biraz yağ, üzerine şeker. Bizim en yemeğimiz oydu o zamanlar. Muz filan biz görmedik yani. Rahmetli babam muz almıştı bir akşam. Herkese birer tane verdi. Bitmesin diye tek tek böyle dişimizde sıyırırdık muzu yani aman bitmesin diye. Şimdiki çocukların önüne koyuyorsun muzu. Ya ben bunu yemem diyor. Öyle bir hayat. İlk geldiğimiz evde 8 aile yaşıyordu. Onlar ondan sonra işe başladılar. Biz rahmetli amcamla beraber babam 2 aile yaşıyorduk. 3 katlı evde. 3 katlı evde yaşıyorduk. Evimiz kaç oda vardı? 1, 2, 3, 4, 5 oda vardı. Öyle de gitti. Evimiz yıkılana kadar, yani yıkılana kadar derken yaptırana kadar, şimdi 5 katlı bir binada oturuyoruz. İşte müteahhite verdik o zaman. Yaptırdık orayı. Şimdi herkes ayrı oturuyor. Amcam, babam rahmetli oldu. Annem rahmetli oldu. İşte biz 2 kardeş, çocuklarımız falan hep orada oturuyoruz. Aynı binada oturuyoruz. Olarak yani aile apartmanı. Evimiz ahşap değildi ama yandaki ev ahşaptı mesela. Yandaki ev ahşaptı. Bizim ev betonarmeydi.
Betonarme dediğim yani eski tip şeyler. Ama 2 kat, 3 katlıydı. Yandaki 2 katlıydı. Çok iyi hatırlıyorum o evi. Ceyda'la, Necda'la oturuyordu. Necda'la deriz, komşularımız bizim. Bize çok emeğe geçmiştir. Arkamız öyle 2 katlı, 3 katlı. Hiç yüksek bina yoktu yani. Hepsi sonradan yıkıldı. Hepsi bahçeliydi. Yani çok güzel bir alandı yani. Pencereden şöyle, bizim arka bahçede incir ağacı vardı mesela. Sabah kalktığımızda bir bakardık incir olmuş. Tabii hepsi doğal, hiçbir şey yok. İlaçlama falan yok. Balları akıyor böyle. Aç pencereyi, kopart bir tanesini ye. Veya canın çekiyor, akşam bir tane daha ye. İncir dolu. Aşağıda tavuklar var. Tavuklardan sabah yumurta şey yapıyorsun. Yan komşuda dut var. Sıkıntı yok, git dutu topla. Kiraz var, git kirazı topla. Yani o zamanlar böyle domates kışın falan olmazdı, yazın. Domates olurdu. Şimdi seradan dolayı oluyor. Yani her şeyinin mevsiminde yerdik. Karşı bahçe şeyde de öyle, tarlada da öyle. Bahçıvan mevsimine göre ekerdi. Güzel de ağaca çıkardık. Ne bileyim işte incir toplardık. O zevki tattık. Şimdiki çocuklar bunları hiçbirini bilmiyorlar. Şimdi ilkokulumda, İskenderpaşa İlkokulu'nda 4,5 sene okudum. Orada arkadaşlarımız oldu. Fakat o arkadaşlık devam etmedi. Genelde okul arkadaşlığı mahalleye geldiği zaman bitiyor. Mahalle arkadaşın okula geldiği zaman onunla samimi olamıyorsun. Çok ilginç bir duygudur. Bilmiyorum sizde oldu mu bu? Yani orada bir sürü arkadaşım oldu. Ahmet, Sezai, Murat, Ali. Ama hiçbiriyle görüşemiyoruz şu anda ilkokul. Ama mahalle arkadaşlarımın hepsiyle görüşüyorum şu anda. Yani belki de okulun verdiği o psikolojik şeyler sabahtan akşam, öteki tarafta sabahtan akşama kadar gittiği için olay ve devamlı olduğu için cumartesi, pazar orada daha çok mahalle arkadaşlığına yöneliyorsunuz. İlkokulumuz o zamanlar işte karşıda İskenderpaşa Mahallesi'ndeydi. Gidip gelirdik. Okul şahane bir okuldu yani. Dışarıda seyyar satıcılar. Lahmacun satarlardı. Param varsa yersin tabii. Ablamla ikimiz giderdik. Ondan sonra okula giderdik. O da öğrenciydi orada. Bir lahmacun alıp yarıya böler yerdik. Veya Sarıdede diye bir şeyci vardı, leblebici vardı. Ondan leblebi alırdık. Öyle o zamanlar pek şey yoktu. Ne derler? Maddi durum o kadar iyi değildi yani. Yırtık ayakkabılarla gittiğimiz çok oldu okula. Hatta ben bir anımı anlatayım isterseniz. Bir gün bayram arifesinde bir bayan geldi sınıfa. Hepimizi sıraya dizdiler. Benim ayakkabımın altı yırtık. Sen dedi geç böyle. Birkaç kişiyi daha geçirdiler. Ondan sonra tamam siz geçin dedi koridora. Gittik koridora. Bir sandık dolusu çizme. Ben de gittim çocuğum o zamanlar. Bir mor çizme aldım oradan. Bana verdiler ayağıma göre. Sevine sevine eve geliyorum. Tabii elimde sallıyorum çizmeyi. Ondan sonra eve bir geldim. Ablam da evde, işte annem evde. Bu ne dediler filan. İşte okuldan yardım verdiler dedim. Çizme verdiler bana. Ablam çizmeleri bir kaptı. Sokakta koşuyor. Biz fakir değiliz diyor, bağırıyor. Ben arkamdan çizmemi ver diye bağırıyorum. Ondan sonra okula kadar koştum peşinden, yetişemedim tabii. Müdüre çıktı. Biz fakir değiliz diye çizmeleri attı. Ben de diyorum ki müdüre çizmelerimi ver diyorum. Zorla şeye kadar getirdi eve. Hiç unutmadığım bir anı o da. Yani yok o zaman herkesin ayakkabısı yırtık. Allah'a çok şükür bu zamanlara geldik. Bunu da anlatıyorum diye ablam bana kızacak herhalde. Hiçbirinden kötülük görmedim ben. Hepsinden abilik gördüm. Amcalık gördüm. Teyzelik gördüm. Halalık gördüm. Yani hep öyle biz akraba gibiydik mahallede. Ya şu anda bile bizim mesela bu toplantılara geldiğimiz arkadaşların, abilerimize biz laf söyleyemeyiz yani. Bizde böyle bir askerlik gibi bir şey vardı. Kademe vardı. Yani belli yaştaki insanlar belli yaştaki insanlara saygı gösterirdi. Yani bizim küçüğümüz bize bir şey diyemezdi. Yani git şuradan bakkaldan su al desen gidip alırdı yani. Biz oyun oynarken bile büyüğümüz şuradan bize bir ekmek al dediği zaman oyunu bırakıp mecbur giderdik. Ya da camdan bağırırdı işte Ayşe teyze. Oğlum git ekmek al.
Bırakırdık oyunu, giderdik. Şimdiki çocuklara söylesen yüzüne bile bakmıyorlar. Arkadaşlık öyle. Yemek desen sıkıntı yok. Her evde bir şeyler pişiyor, bir şeyler yiyorduk. Nasıl anlatayım yani? Başka bundan daha iyi bir şey olabilir mi? Çok birbirimizin evinde kaldığımız oluyordu. Ama hiçbir kötülük, hiçbir şey olmazdı yani. Kimse korkmazdı gece saat 12'de, 1'de eve girdiği zaman. Mesela bizim burada bir açık hava sineması vardı. Akasya sineması. Sabah işte akşam tabii gece oluyor şeyler. Biz rahat rahat bütün filmlere gider seyrederdik yani. Yeni film geldiği zaman. Hatta çoğunu da bedava seyretmeye çalışırdık. O arkadan tellerden filan atlardık tabii. Para da olmadığı için. Çoğu zaman ya da çok kalabalık sıra olduğu zaman küçüğüz diye aradan sıyrılır geçerdik. Öyle hayatımız vardı işte. Komşularımı hatırlarım tabii. Niye hatırlamıyorum? Hepsini hatırlıyorum yani. Çoğunu hatırlıyorum. Mesela yanda Ceyda'la, Necda'la. Ondan sonra arkada Hakim teyze. Yani isim olarak şey yapamasam bile, şimdi hatırlamasam bile Serdar'ın annesi, Cengiz'in annesi, İbrahim'in annesi, Barış abinin annesi falan hepsini hayal meyal hatırlıyorum yani. En az Akif'in annesi, Adnan'ın annesi. Yani anne derdik biz. İsimlerini de pek bilmezdik yani. Ayşe teyze, Fatma teyze diye bilmezdik. Adnan'ın annesi diye geçerdik. Veya İlhan'ın annesi diye geçerdik. Yani öyle bir şey. Genelde selamlaşırlardı. Gelir giderlerdi. Ama yani öyle bizim zamanımızda yok çay partisi, yok altın partisi falan bir şeyler yoktu. Genelde kadınların pek şey yaptığını hatırlamıyorum, gelip gittiklerini. Ama yolda selamlaşırlardı, komşu nasılsın diye hatır sorarlardı, bir ihtiyacı olsa giderlerdi. Ama kadınlar pek evlere o zaman ev ziyareti yapmazlardı. Öyle bir adet yoktu yani. Hatta bizim zamanımızda mesela yabancı birisi geldiği zaman annemler çıkmazdı şeye. Erkek varsa. Kadın varsa da başka odada kadın kadına otururlardı. Bizim bu şeyde erkekler otururdu yani. Eskiden böyle bir adet vardı. Kadınlar pek çıkmazdı. Kapıdan çayı verirdi işte. Ya ben, ya babam, ya kardeşim. İçerideki erkeğe kimse yani. Verirdik. Öyleydi. Şimdi herkes birbirine karışık oturuyor. Sıkıntı yok. Yani bizim orası çok karışıktı. Mesela bir arkadaşım var Urfalı, bir arkadaşım var Kastamonlu, bir arkadaşım var Bitlisli. Genelde göçmenler bayağı bizim o tarafın insanı vardı. Bulgaristan'dan gelenler vardı. Kastamonlu bayağı çok. Var bütün şey karışıktı yani bizde. Öyle şehir kimse kimseye sormazdı. Sen nerelisin, nesin? Arkadaştık yani. Herkes birbirine dost. Ya insan değişimi mahallemizde şu anda mesela bizim arkadaş grubundan toplasan 10 kişi çıkmaz yani eski. Veya 20 kişi diyeyim mahallemizde. Hepsi yavaş yavaş yabancılaştı. Bir ara Ruslar çok gelmeye başladı. Ondan sonra onlar gittiler, Araplar gelmeye başladı. Şimdi zenciler başladı. Yani mahalle öldü, mahalle kalmadı. Şimdi dışarı çıksan, bir lokma su istesen, ya adres sorsan Molla Gürhan Caddesi'nde 2 kişiye veya 3 kişiye sorabilirsin. Çünkü ötekiler Türkçe bilmiyor. Hatta bazen geliyor, oh be Türkçe konuşan birisi varmış diyor burada. Yani dışarıdan gelenler adres soruyor. Yani çoğu bilmiyor hiçbir şeyi. Hepsi kendi dillerini konuşuyorlar ve alışmaya da çalışmıyorlar, işin ilginç tarafı. Sıkıntı orada zaten. Yani yerlileri bu fiyatlar artınca burada adam dairesini sattı. Gitti Beylikdüzü'nde 2 tane ev aldı. Bir daireye 2 ev aldı. Veya işte karşıda Caddebostan'da çok güzel bir ev aldı. Çünkü buralar değer kazandı. İyi paralar etmeye başladı ilk zamanlar. Şimdi etmiyor. O zamanlar iyi para ediyordu. Yani buradan bir daire satıp 3 tane daire Beylikdüzü'nde alabiliyordun. Talep vardı. Veya bir daire satıp karşıda Caddebostan'da çok güzel bir ev alabiliyordun. Yani millet öyle yavaş yavaş hepsi kaçtı. Tabii evlenenler oldu. Babaları falan burada kaldı. Ama çocuk ev küçük, sığmıyor. Mecburen
işte Zeytinburnu, Beylikdüzü, Karşı, oralara taşındılar yani. Zaten gelen arkadaşların çoğu da mahalleye gelenler hep Karşı'dan veya bu Beylikdüzü tarafından geliyorlar. Bizim mahallemizde mahallede düğün olmazdı. Yani o zamanlar düğün olmazdı. Mesela sünnetler olurdu. Sünneti işte Akasya Sineması'nda toplu sünnetler olurdu. Veya herkes sünnet olacaklar. Evinde bir Kur'an okuturdu, işte yemek verirdi. Eş, dost, akraba çağrılırdı. Komşular çağrılırdı. Bir yemek verirdi, bir şey yapardı. Düğün, yani sokak düğünü ben hiç hatırlamıyorum. Bizde yoktu yani. Mahallede bayramlar genelde bizim bu Vatan Caddesi üzerinde şey kurulurdu. Bayram ne derler adına? Bayram yeri gibi bir şey olurdu. Atlar getirirlerdi. İşte salıncaklar kurulurdu. Orada bayramda orada eğlenirdik. Luna Park'ımız vardı bizim Vatan Caddesi üzerinde. Şimdi İspark oldu. Yani oraya girmek çok zordu. O kadar kalabalık olurdu ki bayram günleri orası. Hatta biz orada çalışırdık. Çoğumuz, bizim mahallenin çocukları, çoğumuz orada ya bilet keserdik ya bilet toplardık. Orada çalışırdık. İşte arkadaşlar gelirdi, bedavadan onları bindirirdik uçaklara, Sekolin'e, çarpışanlara filan. Ya biz çocukluğumuzdan beri çalıştık. Pazarcılık yaptık. Bütün arkadaşlarım öyledir yani. Şimdikiler gibi değil, okulu bitiren falan yok. Yazın kesin çalışırdık. Yazın bir yerlerde mutlaka çalışmaya giderdik yani. Ya pazara çıkardık, ya Luna Park'ta çalışırdık. Ya maçlarda işte şapka satar, bayrak satardık. Hatta kışın mesela bizim karşımızda İskenderpaşa Pazarı diye bir yer vardı. Böyle caddenin üzerine kurulurdu. Topladığımız gazete kağıtlarını kese kağıdı yapardık. Giderdik oradaki esnafa satardık. Yani o zamanlar ufak paralarla çok güzel geçiniyorduk yani. Benim bir maaş alıyor babam, 7-8 kişiye bakıyordu. Şimdi bir maaş alan kendine bakamıyor. Her şeyimiz de oluyordu yani. Çok lüks olmasa bile her şeyimiz vardı. Ama evde bir tane telefon vardı. Şimdi herkeste birer tane telefon var. Herkesin odasında birer televizyon var. Biz televizyonu seyretmek için komşuya giderdik. Allah rahmet eylesin. Muhammed Ali'nin maçları olurdu gece. Yani oranın saatiyle uymadığı için saat 4'te falan olurdu. Biz komşunun kapısını çalardık. Televizyonu vardı mesela. Gider maçı seyrederdik. Boks maçını seyrederdik yani. Bağırdık, çağırdık, vurdukça. Böyle bir hayat. Çoğu zaman komşularımızla televizyon seyrederdik. Yoktu ki. Yani sonunda babam dedi yeter artık, her akşam bir yere televizyon seyretmeye gidiyorsunuz. Taksitle bir televizyon aldı, getirdi eve. Ama gece saat 12'de kesilirdi yayın. Bir mum ışığı çıkardı. Yayın bitti. Ya da 6'da açılırdı işte. O zamanlar öyleydi, siyah beyaz. Güzeldi ama. Gerçekten bugünden güzeldi yani. O bile bir mutluluktu bizim için. Yani her şeyden mutlu olmaya çalışıyorduk. En ufak bir şeyde mutlu olurduk. Ayakkabı alınca mutlu olurduk. Bir gömlek aldığımızda çoğu gömleğimi abilerim yani getirirlerdi mesela. Kullanmadığı gömleği kullanırdım. Yani hiçbir şeyden gocunmazdım. Şimdikiler bir giyiyorlar üzerine, bir daha da giymiyorlar. Zaten onun için mutlu değiller. Yok, bir telefon alıyorlar. Bir tanesi çıkmış. Al baba sen bunu kullan. Yeni telefonu ben alayım. Öyle olursa mutlu olamazsın. Çünkü her şeyi veriyorsun. Bizim hayalimizde araba almak yoktu ki. Bizim hayalimizde bisiklet almak vardı. Bir bisikletimiz olsun diye çocukken şey yapardık. Herkeste bisiklet yoktu o zaman. Kiralık bisikletler vardı. Giderdik. Bisikletçi vardı. İşte 1 lira 2 lira verirdik. Yarım saat 1 saat bisikletle dolaşırdık. Öyle şeyin olacak. Bisikletin olacak. Sayıyla insanda bisiklet var. Mahallede araba yoktu. 2 tane araba vardı mahallede. İşte maç ederken falan geldikleri zaman rahmetliler rica ederdik. Şu yan tarafa çek de biz maç edelim. Öyle sabahtan akşama kadar maç ederdik.
Yani sokak aralarında, top sahalarında. Şimdiki çocuğu bırakamıyorsun ki. Allah korusun araba çarpar diye korkuyorsun. Caddede maç ediyorduk. Yani düşünün Vatan Caddesi'nde maç ediyorduk. Yani saatte 3 veya 5 araba, 10 araba geçerdi. O da yavaş yavaş gelirdi. Yani böyle süratli arabalar yoktu o zamanlar. Bayram hazırlıkları şöyle, işte kıyafet aldıkları zaman hepsi başucumuzda, ayakkabılar başucumuzda, takım elbise çiviye asılı. Ondan sonra tatlılar yapılır, börekler yapılır. Sabah bizim amcamla babam büyük oldukları için bütün aile bayram sabahları bize gelirdi. Yani bayram kahvaltısı gibi bir şey yapardık. En az 30-40 kişi olurduk sabah. Bayram kahvaltısı bizde çok meşhurdu. Bütün yemekler yapılırdı. Kurbanlar zaten bahçemizde kesilirdi. İşte amcam rahmetli keserdi. Biz ona yardım ederdik. Hemen ciğerini çıkartır onu verirdi yukarı. Şey yapın doğrayın diye. Onu şey yaparlardı. Ciğer ikram ederdi. Ama şimdi amcamlar, babamlar 6 kardeş. Hepsi sabah şeyine gelirdi. Bayram sabahı yemeğe. Ondan sonra çolukları çocukları. Hepsi girdilerdi. İnanın ben evlendiğim zaman bizim hanım şaşırdı. Şöyle şaşırdı. Babası işte bayram sabahı değil de öğlene doğru geldi. Şeyde bizim binada kuyruk var. Ne kuyruğu falan diye. İçeridekiler daha yemek yiyorlar. Dışarıdakiler şey için bekliyorlar. İçeri girip bayramlaşmak için bekliyorlar. Yani o kadar kalabalık, o kadar şey. Ama büyükler gittikten sonra bayramlarda ya bir kişi geliyor ya 2 kişi geliyor. Yani o güzellik anlatılmaz yaşanır yani. Yani herkes çoluk, çocuk artık yemekler, şeyler o yoklukta o zamanın şeyleriyle nasıl yapıyorlarmış? Nasıl ediyorlarmış? Yani herkese nasıl yemek veriyorlarmış? Ben hala çözemiyorum. Ya ben bu şekilde yani şu anda mesela o duruma göre durumum iyi. Fakat kaldıramam ben 30-40 kişiye yemek vermeyi. Veya o yemeği yapacak insanı bulamam. Yani ben şimdi hanıma desem ki 40 kişi yemeğe geliyor. Git dışarıda ye der. Ama annem öyle değildi. Annem sabah mutfağa bir gün önceden, 2 gün önceden mutfağa girerdi. Bütün yemeği yapardı. Herkese çay, herkese kahve, herkese şeker. Yani eski insanlar başkaydı. Gerçekten başkaydı. Yani rahmetli ölürken bile artık böyle şey yaparken daha yoğun bakıma girmeden şeylerin hepsini çağır diyordu. Hemşirelerin hepsini çağır. Onlara yarın yemek yapayım ben diyordu. Yani kadının ömrü yemek yapmakla geçmiş. Annem çarşıya bıraksan ekmeğin kaç para olduğunu bilmezdi. Çünkü 3 tane çocuk var. 4 tane büyük var. Yaşlılar var evde. Hepsine sabahtan akşama kadar çamaşır yıka. Yemeğini yap. Çayını yap. Hasta olanlara bak. Öyle ömür geçiyordu. Şimdiki gelinler bunların hiçbirini yapmaz. Yapsa da içten gelerek yapmaz. Bayramlarda mahalleli camide. Cami çıkışında herkes birbirine sarılır. Bayramlaşır. Şeker, lokum ne varsa işte dağıtılırdı o zamanlar. Ama evlere gidip gelmezlerdi yani. Öyle bizde pek evlere gidip mahalleli gelmezdi. Yani bir haremlik selamlık gibi olduğu için yani pek evlere erkekler girmez veya işte kadınlar orada erkek var diye gitmez. Yani bizde öyle bir şey vardı, kural vardı yani. Pek evlere gidilmez. Ancak aynı apartmanda oturanlar şimdiki yani daha sonraki nesil aynı apartmanda oturanlar öyle başladı gelme. Zaten o zaman mahalle bitmişti zaten. Ya gençliğimde vakit geçirdiğim yerler genelde gençlik dediğim yani askere gidene kadar işte Akasya sineması, hafta sonları maçlar, Luna Park. Orada çalışıyorduk zaten. Boğaz'a giderdik. Rahat rahat gidebilirdik yani. Hiç çalıştığımız aldığımız haftalıkta çok rahat yemek yiyebilirdik Boğaz'da. Öyle bir sıkıntı yoktu. Yani ben o zamanlar
12,5 lira haftalık alıyordum. 3 kişiyi maça götürebiliyordum. Hem de numaralı tribünde götürüyordum maçı. Arkadaşların parası olmazdı. Davet ederdim yani. Benim param kalırdı gene. 12,5 lira. Şimdi 3 kişiyi maça götürsem belki benim emekli maaşım yetmez. Her şey ucuzdu ya. Balık desen zaten her taraf balık doluydu. Şimdiki gibi değil ki. Torik. Yedin mi? Torik yedin mi hiç? Yemedin. Torikler bedava. Koskoca torik alıyorsun, getiriyorsun eve, yemek yiyorsun. Yani bir torikle bir aile doyuyor. Yani adam satmak için yer alıyor. Bazen de bedava veriyor. Yani et bedava. Su zaten 3 ayda bir fatura gelir. Telefon faturası yok. Elektrik faturası gelir, saati okurdu. Şu kadar borcunuz vardı. Para varsa verirdik. Yoksa bir dahaki ay verirdik. Hazırlardık, verirdik. Suyu öyle. Eskiden yatırma yoktu böyle makbuzda falan yok. Borcun şu kadar, bu kadar. Yani makbuz falan yok. Alırdı giderdi. Daha ne anlatayım yani. Dediğin gibi sebze bol. Zaten meyve sıkıntı yok. Erbahçe de var. Kışın karpuz yemediğimize göre o zamanlar şimdi yiyoruz. Mevsiminde ucuz. Domates öyle. Patlıcan öyle. Hepsi mevsiminde ucuzdu. Çok rahat yetiştiriyorduk yani. Bir kişi çalışmayla bu işler oluyordu. Tabii. Sarayburnu'ndan çok rahat girerdik denize. Sarayburnu tertemiz. Akıntısı vardır ama işte o zamanlar çocukken alışınca akıntı falan şey yapmazdı. Sarayburnu'ndan girer şeyden çıkardım. Koca Mustafa Paşa'dan çıkardı. Yani sıkıntı yok. Tertemiz. Her taraf tertemiz. Hiçbir şey yok. Çocukluğumuzda deniz olmaz mı ya? Florya'da yazlıklar vardı. Florya'ya gitmek için bir gün önceden hazırlık yapardık. Ki sanki şehirler arası yolculuk yapıyoruz. Çünkü o kadar uzun sürüyor ki araba. 2-3 saat. Florya'ya gideceğiz diye. Avcılar filan bir gün önceden hazırlık yapacaksın ki bu şeylerini hazırlanacaksın, gideceksin avcılara. Sur dışı benim bildiğim, hatırladığım kadarıyla Merter bile yani yapıldığında kim oturacak diyorlardı orada. Değil Beylikdüzü, Merter şu gördüğünüz yani surun dışı. Zeytinburnu filan hep Gecekondu mahallesiydi. Gerçi bizim Suriçi de Gecekondu mahallesiydi. Yani vardı Gecekondular ama gene bir elit kısım oturuyordu yani mesela. Laleli'de filan çok zenginler otururdu. Yani Laleli'de oturuyorum demek çok büyük olaydı yani. Herkes oturamazdı Laleli'de. Zenginler otururdu. Yani Boğaz filan hak getire. Yok öyle birkaç tane ev var Boğaz'da. Karşıda dediğiniz gibi Kadıköy filan bomboş ya alanlar. Boğaz'da ev görmek çok zordu ya. Hep ormanda, hep kıyıydı. Her taraf bizimdi yani. Sarayburnu bizimdi mesela. Giderdik, rahat rahat girerdik. Tabii o zamanlar böyle dolmuş değildi Sarayburnu'nda. Şimdi her taraf dolduğu için sıkıntılı kaya. Hatta yani hemen Sur'dan sonraki yoldan denize atla. Çık git. Yüzmesini biliyorsan. İyi yüzme bilmen lazım. Çünkü akıntı var. Ama daha bu taraflarda akıntı yoktu mesela. Tertemiz bir deniz. Bizim bir tek Akasya sineması vardı. Yani gençliğimizde o da açık hava. Nilgün sineması vardı yukarıda. Fındıkzade'de Nilgün sineması vardı. Ondan sonra Aksaray'da Bulvar vardı. Hatırladığım kadarıyla. Yıldız vardı. Yıldız sineması. Çok güzel filmler getirdi. Şu Halıcılar Caddesi'nde 2 tane sinema vardı. Renk. Ötekinin ismini çıkartamıyorum. Renk vardı. Mesela orada Rüzgar Gibi Geçti diye bir film çıktı. 3 ay 4 ay sıra bekledik. Onu seyretmek için. Yani öyle istediğin zaman sinemaya giremezdin. Çünkü sinema az olduğu için millet gelirdi, sıraya girerdi. Bilet alırdı mesela. Bir ay sonrasına Rüzgar Gibi Geçti diye bir film. Çok iyi hatırlıyorum. Bir ay sonrasını aldım yani. Aldık bileti, seyrettik. Yani böyle sinema vardı. Yani semtimizde yani Fatih'te 5-10 tane sinema vardı. Ama açık hava sineması olarak bir tek Akasya'yı hatırlıyorum. Parkına hafta sonları giderdik. Yani piknik yapma oraya giderdik çoğu zaman. İşte yerlere serilirdi şeyler. Ne varsa Allah ne verdiyse yumurta, domates, peynir.
Mangalı hatırlamıyorum. Mangal yapmıyorduk abi. Öyle bir kültürümüz yoktu. Pek hatırlamıyorum ya da yasaktı yani. O zamanlar orası Gülhane Parkı hayvanat bahçesiydi. Hayvanat bahçesi, orada hayvanları, bütün hayvanlar vardı aşağı yukarı. Onları ziyarete giderdik. Ziyarete değil, pardon, görmeye giderdik. Yani hayvanları ziyaret ettik. Neyse, onları görmeye giderdik. Yani çok güzeldi orası da ya. Bak şimdi hatırladım. İyi ki hatırlattınız. Yani bütün hayvanlar vardı. Yani zürafasından, filine, aslanından, kuşuna, tavuğuna her şey vardı ya. Bir de boş alanı vardı, bir ormanlık alan. Orada piknik yapardık. Ondan sonra konserler falan olmaya başladı orada. Onlara giderdik akşamları. Gülhane Parkı'nda konserler olurdu. Öyle yani Gülhane Parkı güzeldi. Gerçekten güzeldi. Lise, Vatan Lisesi, ben ilkokulu bitirdiğimde Vatan Lisesi yeni açılmıştı. Daha ilk öğrencilerinden birisiyim ben Vatan Lisesi'nin. Hatta numaram 46. Yani ilk 46. kişi ben müracaat etmişim oraya. O zamanlar okumaya başladık. İşte gidip geliyoruz okula, sınıflara falan. Ama şey başladı o zamanlar. Siyaset. Kötü günlerdi. Sağ sol çatışmaları. Okula girememeler. Liseye geçerken ilk boykotlar bizim okulda oldu. Okuldan çıkıyorsun, korkuyorsun, semte geliyorsun. Atıyorum semt sağcıysa, okul solcuysa sıkıntı. Benim kardeşim o yüzden okulu bıraktı. Bizim mahallede sağ taraf çoktu. Mesela o yukarıda şeyde okuyordu, Çapa'da. Orada solcular çoktu. Ya sen okulu bırakacaksın ya da eve gitmeyeceksin diyorlardı. Çocuk orta birde okulu bıraktı. 12 yaşından beri çalışıyor. Sıkıntılı bir dönemdi. Gençliğimizde gerçekten sıkıldık biz ya. Biz doğru dürüst bir hayatı çocukluğumuzda yaşadık. Gençliğimiz terörle geçti. İşte belli bir yaşa geldik, ekonomik sıkıntılar. Belli bir yaşa geldik, yabancı sorunu. Hep sıkıntı. Bizim nesil hep çile çekti yani. Hep yani bir şekilde ne bileyim ya, hayatımızı böyle güzel günler çocukluktaydı. Yani yaşlandıktan sonra veya belli bir yaşa geldikten sonra gerçekten çok sıkıntılı bir nesiliz yani, yaş olarak söylüyorum. Vatan Lisesi şimdiki Vakıf Kuraba Hastanesi'ni biliyor musunuz? Onun yanındaydı. Yıkıldı şu anda. Orayı da hastaneye kattılar. Vatan Lisesi vardı. Vatan Ticaret Lisesi vardı. İkisi yan yanaydı. İki ayrı okuldu. Yani karşımızda da Vatan Mühendislik vardı. Şimdiki emniyetin olduğu yer. Orası emniyetin yanındaki yer. Galiba Sağır ve Dilsiz yok, 29 Mayıs Hastanesi. Orası Vatan Mühendislik'ti. Tam biz karşıda Vakıf Kuraba Hastanesi'nin yanında Vatan Lisesi vardı ve Fatih Ticaret Lisesi vardı. Yani bayağı bir mesafe dedim ya, 1 kilometre mesafeydi evle gidip gelmemiz, ama yürüyerek gidip gelirdik. Yani servis filan hak getirir. Vatan Lisesi de tarihi oldu yani, o da gitti artık. Yani ben 12 yaşından beri çalışıyorum. İlk önce şeyde başladım, bir tornacıda başladım. Eniştem beni aldı yanına yetiştirsin diye. Ben beceremedim o işi. Beceremedim derken yani askere gidene kadar onu ilk orada çalışmaya başladım. Ondan sonra halamın çocukları vardı. Onlar çorapçıydı. 10 sene falan Mahmutpaşa'da çalıştım çorapçılıkta. Evlenince bırakmak istedim, bıraktım. O zamanlar işte 3-4 arkadaş mahallede videocu dükkanı açtık. İşi bayağı büyüttük. Bayağı 5-6 tane video dükkanımız oldu. Fakat bu televizyonlar çıkınca Star 1 diye bir televizyon çıktı o zamanlar. Irak-İran Savaşı'nı naklen yayınlıyordu. Millet yani şimdi Irak tarafından bir top atıyorlar. O tarafa top geçiyor yani, mermi. Onu seyrederdi sabaha kadar.
Biz video tabii satamayınca, kaset satamayınca iflas ettik. Kapattık. Bayağı borcun altına girdik. Ondan sonra geldim babamın yanına çalıştım. Kendimi biraz toparladım. Tekrar bu sefer de galeri işine girdim. Ama benim işim değildi. 10 sene falan yaptım. Orada da iflas ettim. Ondan sonra kardeşim bu iş böyle olmayacak dedi. Gel dedi tekrar işte borcumuzu falan kapattık. Bakkalda çalışalım. İşimizi büyüttük biraz. Şimdi durumumuz iyi çok şükür. Biraz yorucu ama sıkıntılı bir iş ama değil yani. En azından geçimimizi rahat rahat sağlıyoruz. Gece sabah 7.30-8'de açıyoruz. Akşam 1'e 2'ye kadar duruyoruz. 3-4 kişi çalışıyoruz. Ama yaşlandık artık. Biz de bittik. Öyle bir hayat. Yok. Yanında küçük dükkan vardı. Şimdi orası yıkıldı. Biz bu tarafa geçtik. 10 sene falan oldu. Küçük dükkana sığmaz olduk biraz. İşte büyütünce biraz daha işler tabii 2 kardeş olunca biraz daha geliştirdik. Babam tek başına olduğu için o gayri çalışıyordu. Emekliydi. Yani olsa da iş olmasa da iş küçük bir dükkanda vakit geçiriyordu. Biz alışmamışız evde oturmaya hiç. Ben şu anda işi bıraksam herhalde bunalıma girerim. Ben eve gidiyorum, yemeğimi yiyorum, hemen çıkıyorum dışarı. Ya evde bir oluyor bende. Duramıyorum ya. İlla ben o markette oturacağım, birine takılacağım. O bana takılacak. 2 muhabbet edeceğiz. Bir çay içeceğiz. Yani bizim şu andaki yaptığımız iş genelde alışverişten çok dostluk. Yani artık biz ona döndük yani yavaş yavaş. Geliyor çay içiyor arkadaş. Çay yapıyoruz. Yemek getiriyor, yemek yiyoruz. Aşağıda bir yerimiz var. Bazen 8-10 komşuyu topluyorum. Güveç falan yapıyorum işte böyle. Çağırıyorum. Yerimiz müsait. Arkadaşlar hafta sonu geliyorlar. Dükkanın önü kahve gibi. Hatta yeğenim geçen gün dedi ya kahve mi burası? Yeter artık dedi. Size çay yapmaktan bıktım dedi ya. Yani artık ticaretten çok böyle daha değişik muhabbetler falan öyle oluyor. Alıştı millet. Hep aynı sokakta hiç değişmedi. Evimizde hiç değişmedi. Dükkanda hiç değişmedi. Dükkan yer değiştirdi. Ama aynı cadde üzerinde. Yani şimdi ben anlattım Mahmut Paşa'da çalışırken yukarı çıkana kadar elim hiç yere inmezdi yani. Hayırlı işler, hayırlı işler, hayırlı işler o sıradakilere yukarı gidene kadar, otobüse gidene kadar. Otobüste genelde kullanmazdım ama genelde yürüyerek giderdim. Otobüste gittiğim zaman mesela en az ben 20-30 esnafa selam verirdim. Şimdi bazen yukarı bankaya çıkıyorum. Yani 2 tane esnafa selam veriyorum. Veya 3 bilemediniz. Çünkü adam hepsi yabancı. Yani bir fırın var. Bir kasap var yukarıda. Bir de manav var selam vereceğim. 3 tane insan var yani selam verebileceğim. Tanıdığım. Ötekilerin hiçbirini tanımıyorum ki. 15 günde bir bakıyorsun sahibi değişmiş. Bir ayda bir sahibi değişmiş. Adamların yani vatandaşlık alana kadar bir dükkan açıyorlar. Ondan sonra aldıkları zaman vatandaşlığı dükkanda kalmıyor. Hiçbir şey kalmıyor. Bakıyorsun başkası gelmiş. Bu sefer başkası aynı şeyi yapıyor. Yani bir seneden fazla çalışan yabancı pek nadir bizim orada dükkan. Belki yukarılarda falan vardır bilmiyorum ama bizim orada yok yani. Bizim zamanımızda ilk açtığımızda 7-8 tane bakkaldık biz. Yani hepimiz de çok güzel işler yapıyorduk ama böyle büyük marketler yoktu. Bana 3 sokak 4 sokak üstünde market var yani büyük bir market var. Pek benim zaten yerli müşterim kalmadığı için ben o marketin sattığı malları pek satmıyorum. Yani deterjan koyuyorsam 2 tane, 3 tane, 5 tane deterjan koyuyorum. Yani bir koli deterjan koyuyorum. Çünkü gitmiyor. Benimki genelde işte çikolataydı, gazozdu, suydu, sigaraydı, peynirdi, peynir çeşitleriydi. Daha değişik mallar mesela. Onlara hitap eden mallar, konserveler filan. Zaten onlar o marketlerde bulunmuyor çoğunluğu. Genelde biraz daha onlara doğru çalışmaya başladık. Yani tabii ekmek filan var ama mesela 20 tane ekmek satıyorsam 50 tane Suriye ekmeği satıyorsun. Yani
mecburen ticaret olarak bir şeylere ayak uydurmak zorundasın. Veya işte ne bileyim bir kiri peynir diye bir peynir var. Allah selamet versin. Nasıl yiyorlar bilmiyorum. Onu satıyorsun yani beyaz peyniri. Adama tattırıyorsun güzel değil diyor. Beyaz peynir. Dünya çapında bir peynir yani. Doyamazsın yeme. Adam beğenmiyor. Hasta değil. Yabancı marka peynirler. Yabancı marka şeyler. Çikolatalar. Yani bu ara çok şey satılmaya başladı. Kedi köpek maması. Kedi maması. Millet kedi şey oldu. Bir de o hastalık var şimdi. Herkesin elinde bir torba. Kedileri besliyorlar. Ne bileyim. Biz de parayı nereden kazanırsak onları satıyoruz. Yani gezmek için genelde Boğaz tarafına giderdik. Ama piknik Florya ve Gülhane Parkı. Büyük ihtimal. Yani çoğu zaman Gülhane Parkı'na giderdik. Çünkü oraya ulaşım daha kolaydı. Otobüslerle filan. Ama yani Florya'ya filan gittiğiniz zaman hazırlık yapmak lazım. Mesela yazın arkadaşlar toplanırdık. Kumburgaz'a çadır kurardık. Kumburgaz'da boş arsalar vardı. Yani tarla. Oralarda çadır kurardık. 10 gün kalırdık. 15 gün kalırdık yani. Oralarda eğlenirdik yani. Arkadaş grup olarak. Hiçbir sıkıntı olmazdı. Gidip gelirdik. İşe gidenler hafta sonları gelirdi. Mesela öğrenci olanlar genelde kalırdı. İşe gelip gelenler hafta sonları gelirdi. Bir çadırın içinde 10 kişi, 15 kişi. Zaten sabaha kadar ateş yakıp şey yaptığın için sıkıntı o. Birileri uyurdu. Birileri şey yapardı, gezerdi. İşte öyle. Gezmekler o şekildeydi. Ya hafta sonları maçlara giderdik. İşte bu Akasyaspor'un maçları. Akasyaspor bir alemdi ya. Çok eğlenirdik ya. Gerçekten çok eğlenirdik. Yani Bakırköy'de maçlar olurdu. Otobüslerle giderdik. Yani sanki böyle Fenerbahçe Galatasaray maçı varmış gibi. Ama hepsi arkadaşımız, hepsi kardeşimiz, abimiz. Otobüsler kiralanırdı. Otobüsle giderdik maç seyretmeye. Öyle bir şey. Ay, o günlerde gitti. Şimdi top oynayacak yer yok çocuklarda. Bizim her taraf top sahasıydı. Sokak araları, çimenlik, orta çimen, Vatan Caddesi, her taraf top sahasıydı. Her taraf oyun alanı. Bir tane nefes alacak yer yok şu an. Sıkıntı orada zaten. Çocuklar ondan arkadaşlıkları yok şu anda. Dostlukları yok. Yani çocuklar bizim gördüğüm kadarıyla çocukların hep arkadaşları, hiç mahalle arkadaşlığı yok. Hepsi okul arkadaşı, ya üniversite arkadaşı, ya lise arkadaşı. Mahalleden arkadaş yok yani. Çünkü oynamamışlar ki hiç. Veya sokağa bırakmıyor annesi babası şu anda. Mahalle arkadaşlığı bitti. O en son biz o tadı tattık. Veya bizden bir nesil aşağısı. Ondan sonrasının mahalle arkadaşlıkları yok. Ya belli bir yaşa kadar gittik. Fatih içinde değil de biz mesela Yalova'ya giderdik. Çocukluğumuzda kaplıcalara giderdik. Bir ay falan kalırdık orada. Orada da şöyle, yani genellikle halalarım, amcalarım ve hepsi giderdi yani. Aynı dönem giderdik. Orada da gene grup halindeydik yani. Yemekler gene aynı masalarda yenir. Hep beraber havuza gidilir. Hep beraber ne diyeyim yani güveç yapılır, işte yemek yapılır. Yani şeylere gidilir, ormana gidilir. Yani hep beraber öyle bir şey yaşantımız var. Tatil dediğimiz oydu bizim. Bizim zamanımızda Antalya, Bodrum falan yoktu. Görmedik yani, sonradan duyduk, sonradan gittik oralara. Bodrum. Neresi bilmezdik yani. Ya işte en büyük eksikliğim o. Benim en büyük eksikliğim o. Hatta onu söylüyorum. Yani bana gülüyorlar bazen arkadaşlar falan dışarıda. İşte yazlığa falan gittiğimizde Topkapı Sarayı nasıl bir yer diyor adam. Ya çok güzel bir yer diyorum. Ama hiç gitmedim. Hiç gitmedim. Yani elimin ayağını altındaki yere gitmedim. Yerebatan Sarayı'na gitmedim. Yani düşünebiliyor musunuz ki elimizin altında, belki çok yakında diye gitmiyoruz. Belki uzaktan gelsek yani bir Bursa'dan bilmem nereden kesin gideriz. Şurada Kariye Müzesi var mesela. Önünden geçiyorum, girmedim. Ya bir Topkapı Sarayı'na gitmez mi insan ya? Bir Dolmabahçe Sarayı'na gitmez mi? Gitmedik işte yani.
Ne bileyim, o da bir kültür eksikliğimiz herhalde. Gazinolar, Çakıl Gazinosu vardı Yenikapı'da. Luna Park'ta gazino vardı. Zeki Müren çıkardı. İşte Muazzez Abacı çıkardı. Ne bileyim Emel Sayın çıkardı. Altlarda sonralardan İbrahim Tatlıses falan çıkmaya başladı. Barış Manço. Ben o konuda şanslıyım. Şöyle şanslıyım. Luna Park'ta çalıştığımız için hesabı devretmeye gittiğimiz zaman kapıdan içeri girerdik. Yani garsonlar falan tanıdığı için bizi o zamanlar. Oturur rahat rahat seyrederdik sahneyi yani. Bir köşede bizi oturturlardı işte. Meyve vermese bile su verirlerdi. Oturun burada derdi, seyredin derdi. Yani canımız istediği zaman Luna Park'ın kimse o zaman az solisti seyrederdik. Altları pek yakalayamazdık çünkü zaman açısından. Hepsini görürdük yani. Çakıl Gazinosu'na giderdik. Yani güzeldi gazinolar da sonradan onlar da berbat oldu tabii. Aşağı yukarı bütün eskileri seyretmişimdir canlı olarak. Valla bizim gençliğimizde pek lokanta yok gibiydi. Yani sokaktaki işte köfte arabaları, kokoreççiler. Pek öyle lahmacun salonları falan çocukluğumuzda yoktu yani. Yani pek de hatırlamıyorum bir yere gittiğimizi. Ama belli bir yaşta çocukluğumuzdan tabii bahsediyorum. Ondan sonra belli bir yaşa geldikten sonra mesela çalıştığım Mahmutpaşa'da Pandeli'ye giderdim ben. Güzel bir lokantaydı. Ondan sonra köfteci vardı. Köfteciye giderdik. Topkapı'da mezarlıkların orada meşhur köfteci var şimdi. Onun ben şeyini hatırlıyorum. El arabasında sattığı zamanları hatırlıyorum. Şimdi de yeni böyle dükkanlar oluşmaya başladı. Oraya yani cenaze olduğu zaman mutlaka orada köfte yerdik el arabasında. Şimdi herhalde büyük ihtimalle babaları veya dedeleri oluyor şimdi çalıştıranların. Başka nerelere giderdik? Yani belli bir süre sonra tabii her yere gitmeye başladık. Ama tabii ekonomik durumu kendi kazanmaya başlayınca. Ama çocukluğumuzda öyle özellikle gittiğimiz hiçbir yer yoktu yani hatırlamıyorum. Dışarıda yemek de yenmezdi ya. Ayıptı bizim zamanımızda dışarıda yemek yemek. Yani evde yemek olmayıp da dışarı sipariş verme falan öyle bir şey de yoktu bizim zamanımızda. Ben öyle hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Vallahi yiyecek alışverişi zaten çocukluğumuzda belli. Karşı tarladan onları tedarik ediyorduk. Ondan sonra şeyler gelmeye başladı. At arabasında sebze satanlar vardı. Onlardan alırdık. Yani böyle özellikle manav filan çocukluğumuzda yoktu. Sonradan oldu. Yani belli bir yaşa geldikten sonra manav oldu. O at arabalarının her şeyi satarlardı. At arabaları domatesini, şeyini, biberini, o mevsimi meyveleri, karpuz, el arabaları. El arabalarını da çok satarlardı. Artık o güzellik de bitti. Bağırırdı işte. Ayşe kadın, karpuz. Yani gelirdi kapıya kadar hepsi. Herhalde büyük ihtimalle onlar da kamyonlarla getirir mahalle aralarına dağılırdı. Zaten satıcılar genelde tanıdık insanlardı yani. Aynı satıcılar gelirdi hep şeyde. Bir aralar şeyler vardı. Bak o da çok ilginç bir anı. Eski gömlekleri filan alırlardı. Mandal, leğen onları şey yaparlardı. Onunla takas ederlerdi. Ayakkabı, eski ayakkabı, eski gömlek, eski palto, işte eskiciler. Onlardan tabak filan alırdı annemler, babamlar. Öyle yani çok iyi hatırlıyorum. Böyle bir takas gibi bir şey vardı o zamanlar. Yani parayla değil de elbiseyle, ayakkabıyla işte eski kullanmadığın şeyler. Onlarla, bakırlarla filan takas yaparlardı. Leğen, tabak, çanak alırlardı. Satıcılar öyleydi ya. Yoğurtçular gelirdi. Sütçüler zaten vardı. Ne bileyim sebze meyve öyle. Genelde mahalle esnafından alış. Büyük marketler yoktu. O zamanlar benim yani hatırladığım kadarıyla büyük market hiç yoktu. Bir tane Migros'un arabası vardı işte haftada bir çarşamba günleri mi ne gelirdi mahallenin oraya. Büyük otobüs. Otobüsün içinde ne varsa bakardı millet ama genelde onlar mahallenin bakkalında bulunurdu. Zaten peşin para alışveriş yapılmazdı ki. Herkesin bir defteri vardı elinde. Bakkal yazardı. Ay sonunda maaşını aldığın zaman
Giderdim bakkalın hesabını kapatırdım. Böyle enflasyon falan yok. 1 lira aldıysam 1 lira yani. Ekmek. İşte atıyorum salça 1 liraysa 5 ay sonra da 1 lira. O defteri alırdık. Giderdik bakkal yazardı. Defteri bize verirdi. Ondan sonra o defterle ay sonu maaş aldığı zaman kaç para toplarlardı. Öyle hesap makinesi de yok o zamanlar. Tek tek toplarlardı işte. Onun parasını alırdı. Yeni de bir sayfa açardı. Ya da borcun kaldıysa şu kadar kaldı, şu kadar verdin diye bir şey vardı. Ama parayla alışveriş yaptığımızı çocukluğumda pek hatırlamıyorum. İlla ki defter vardı yani. Kıyafeti filan da Eminönü'nden, Mahmut Paşa'dan alırdık. Yani o zamanlar buralarda kıyafet mağazası yoktu Fatihler'de filan. Eminönü'nde işte Mahmut Paşa, o zamanlar merkez orasıydı. Oradan alırdık ayakkabıyı filan. Alırdık bayramlarda filan. Zaten her zaman ayakkabı almak öyle lüks yani. Ya senede bir defa ya 2 defa. En fazla 2 defa ayakkabı alınır. Bir kışlık bir yazlık. Artık onu parçalanana kadar giyerdik. Öyle altı delinmiş ayakkabı atmak yok. İlla ki o yama görecek ayakkabının altı. Veya derisi yırtılacak ondan sonra değişecek. Bizim gençliğimizde karşıda işte cami vardı. Genelde işte Molla Fenari'ye giderdik. Ramazanlarda filan teraviye. Çocuğuz o zamanlar tabii. Molla Fenari'ye geçerdik. Ki caddede rahat rahat geçiyorsun. Orada teravih namazına, cuma namazlarını filan orada kılardık. Sonra bizim tarafta Molla Fenari İsa'dan bu tarafa cami açıldı. Devamlı oraya gidiyoruz artık. Arkada Softa Sinan var. Oraya gideriz. Yukarıda Aynalı Çeşme var. Ara sıra oraya gideriz. Yani daha evvelden bunlar olmadığı zaman da Fındıkzade'de neydi caminin ismi? Orayı da unuttuk. Neyse gelirse aklıma söylerim. İşte oralara giderdik. Camii bizim çocukluğumuzda tam bir tarihi eserdi. Yani tam her tarafı tarih kokuyor. Duvarlar, muvarlar. Yani hatta yerleri, halıları süpürürlerdi. Mesela toz düşerdi. Tekrar süpürürlerdi. Sonradan tadilat gördü. Bayağı bir oynadılar orayla. Yani tahta bir ikinci şey yaptılar. Kat yaptılar tahtadan. Fakat sonra bundan 3-4 sene evvel bir 5 sene süren bir şey oldu. Tadilat oldu. Tadilatta eski şekline getirdiler. Yani bayağı bozulmuştu içinde. Tarihle alakası olmayan bir sürü tahta şeyler ikinci kat yapılmıştı. Yani cemaat sığmıyor diye. Ama bayağı uğraştılar. Yani tadilat süresini de gördüm. Bayağı temizlik yaptılar. İçindeki tahtaları falan boşa. Şimdi eskiye yakın olmasa bile eskiye yani benzetmeye çalıştılar. Şu andaki durumu iyi ama o bir felaket yani. İkinci kat. Resmen öldürmüşlerdi her tarafı. Şu anda güzel yani dış cephesi falan oldu. Her şey oldu. Ben trolleybüsü bile gördüm. Trolleybüs bilmiyorum sen duydun mu? Ben işte yağmur yağdığı zaman Sirkeci'den binerdik ona. Fındıkzade'ye kadar trolleybüsle, otobüsle gelirdik. Bizim zamanımızda genelde minibüsler de vardı sur içinde. Yani Beyazıt'tan kalkardı, Soğanlı'dan. Oradan Bakırköy'e, işte ne bileyim Merter'e, her yere minibüs vardı. Fakat belli bir zaman sonra artık minibüsler şey oldu. Trafiği çok tıkamaya başladı. Bir de o Lale tarafı çok gelişti. Turizm alanı oldu. Onları oradan kaldırdılar. Sur dışına attılar minibüsleri. O arada çıktı. Bir tercihli yol yaptılar. Otobüsler geçiyordu. Ondan sonra otobüslerden sonra tramvay koydular oraya işte belli bir dönem sonra. Genelde bizim yani ben çalıştığım zaman ne tramvay vardı ne şey. O trolleybüslerle gelirdik. Veya işte dolmuşlarla Eminönü'nden gelirdik. Fındıkzade'ye gelirdik. Fındıkzade derken
Esasında oranın ismi Taşkasap. Sonradan Fındıkzade oldu. Biz şeydeyken mesela çocukken bize mektup yazdıkları zaman Taşkasap İstanbul yazarlardı. Yani Fındıkzade'nin ismi Taşkasap esasında ama tabii unutuldu. Sadece şimdi bir tane kasap var, onun adı Taşkasap. Sorsan yeni nesile hiçbiri Taşkasap olduğunu bilmez. Valla tarihi cami işte karşıdaki Molla Fenari İsa Camii. Ondan sonra Şadiye Hatun Tıp Merkezi var şu anda. Yeni öğrendim. Yavuz Selim Külliyesi'ymiş galiba orası. Ondan sonra bizim Dedepaşa sokakta bir tane mezar var. Eskiden biz Kaşıkçı Baba derdik. Orada mum yakarlardı. Kandillerde filan. Ama şimdi ismini de değiştirmişler. Yani okudum ama hatırlamıyorum ismini. Eskiden biz orayı Kaşıkçı Baba Türbesi diyebilirdik. Yani bizim gençliğimizde. Mumlar filan yakılırdı kandillerde. Ondan sonra aşağıda şey var. Muratpaşa Camii var. Şimdi yeni camiler çıkıyor. Onlar da varmış o zamanlar diyorlar. Aynalı Çeşme Camii. Ama tabii sonradan yapıldı. Karanoğut Camii. O da sonradan şimdi hala inşaat halinde. Vakıf Kuraba var semtimizde. Çok eski. Yani halini hatırlıyorum, kapısını filan. Çok küçük bir yer. Şimdi çok büyük, devasa oldu. Yani Vakıf Kuraba'nın ismi de değişti galiba. Ne oldu orası? Ezmi Alem Valide Sultan oldu. Evet. Aşağıda Valide Sultan Camii var. Karşıda İskender Paşa Külliyesi var. Yani biz tarihin içinde büyüdük. Her tarafımız tarih. Gitmedim ama Topkapı Sarayı bizim şu anda Fatih'te. Fatih'e bağlı. Eskiden Eminönü'ydü. Siz hatırlamazsınız Eminönü olduğunu orasını. Orası Eminönü diye bir ayrı şeydi, ilçeydi. Orayı da Fatih'e bağlı. Hepsi Fatih oldu. Köprü benim anlatılanlara göre, yani duyduklarıma göre Akdeniz Caddesi'nden yukarı çıkan Oğuzhan Caddesi'nin orada varmış. Yolun arasında dere akarmış. Orası olduğu gibi meraymış Vatan Caddesi. Orada hayvan beslerlermiş yani. Orada akan bir köprü varmış şeyden. Bağlanır Yenikapı'da sular gidermiş. Yani o otlağın arasından köprü akarmış ki suyu öyle geçerlermiş. Rahmetli babam öyle anlattı bana. Öyle hatırlıyorum. Ondan sonra işte orası Vatan Caddesi olmuş 1960, 55, 50'lerde filan. Yani Vatan Caddesi'nin yapıldığını babam bana hatırlıyorum anlatıyordu. Sabah işte işe giderken o zaman Menderes yani sabah bir baktım diyor karşımda diyor bir adam diyor. Abi baktım yakından Menderes sabah sabah şeyi kontrole gelmiş yani. Hatta oranın bir şeyi vardır. Herkes anlatır onu. O kadar büyükmüş ki o zamana göre. Havaalanı mı yapacaksın? Buraya uçak mı indireceksin derlermiş yani. Ama çok büyük, devasa gelirdi gözümüze o cadde. Ama şimdiki yolları görünce tabii küçük kaldı. Onun öncesinde, Historia AVM'nin öncesinde Luna Park kapandı. Luna Park orada açıldı. Ondan evvel orası demir deposuydu. Yani inşaat demirleri falan şey yapardı. Daha ondan önce de çay bahçesiydi. Orada şey yaparlardı, gölge oyunu yaparlardı. Hacivat Karagöz oynatırlardı. Çay bahçesiydi. Millet işte akşamları çay bahçesine giderdi. Hatta şu anda şeyin köşesi de çay bahçesiydi. Şadiye Hatun'un öteki tarafı. Orası da çay bahçesi. Yani eğlence demek çay bahçesi demek yani. Ya Luna Park ya sinema, gece sineması ya da işte çay bahçesinde oturur dondurma, çay içerlerdi. Otururlardı, muhabbet ederlerdi. Öyle. Daha öncesini hatırlamıyorum. Ondan daha evvel de semt pazarı oldu orası. Hatta onun cadde değil de ara cadde, Historia'nın arası açık pazardı. Yani dükkanlar vardı. Millet orada şey koyar satardı işte. Domates, peynir, şey. Ama ondan sonra orası demir deposu oldu. Tabi Aksaray'a kadar hiçbir şey yok. Aksaray'da gecekondular var. Meyhaneler falan vardı orada. Kuş pazarları vardı.
Hatırladığım onlar. Yani otelleşme süreci Köşe Vatan Caddesi'ndeki oteller 80'lerde falan oldu. Yani 2 tane otel yapıldı. Ondan sonra bu bizim karşımızdaki yeni otel bundan 10 sene evvel falan yapıldı yani. Bayağı büyük bir alana yapıldı. İşte orası Bostan'dı eskiden. Etrafındaki evleri falan satın aldılar. Kendi yerleri de vardı. İlaç fabrikası vardı orada. Sabah ilaç fabrikası. Evet. Çok güzel bir ilaç fabrikası vardı. Çok çalışanı vardı. Yanında gazetecilik okulu vardı. Ondan sonra Marmara Üniversitesi fakültesi oldu orası. İşletme fakültesi mi, iktisat fakültesi mi? Ama ilk açıldığında özel gazetecilik okuluydu orası. Çok iyi hatırlıyorum yani. Bir tane müdür hanım vardı, bir de müdür bey vardı. Posta kutusu vardı şeyde. Oradan hatırlıyorum. Okulun duvarında. İşte postayı oraya atardık. Postacı gelir toplardı, götürürdü merkeze götürürdü. Ondan sonra üniversite kapandı. Oldu. Haliç Üniversitesi oldu. Haliç Üniversitesi orada başladı ilk şeye. Ondan sonra da işte satıldı orası. Otel oldu. Otelcilik yani 80'den sonra başladı. Yani 80'de küçük ufak tefek oteller vardı da büyük oteller yani 2000'den 2000 ile 2015 arası başladı. Büyük oteller olmaya başladı yani Fatih'te. Laleli yetmeyince herhalde bu tarafa doğru kaydılar. Ya bizim orada mesela en büyük değişiklik zamanında oldu. 95 yıllarında oldu. Laleli'de galericiler bu tarafa doğru gönderilmeye başladı. Bu sefer dükkan çok azdı caddenin üzerinde. Yani Fındıkzade'ye kadar 3 tane 4 tane dükkan vardı. Hepsi bodrum kat, giriş kat. Dükkan yetmeyince bu sefer giriş katları almaya başladılar. Giriş katı alınca duvarı yıktı, dükkan yaptı. İşte bodrum katın duvarını yıktı, oraya galeri yaptılar. Bütün değişim o zaman başladı. Yani en büyük zararı o zaman gördü mahallemiz. Her taraf boydan boya galerici oldu. Yani biz dayandık, yapmadık, satmadık, etmedik ama her taraf galerici oldu. Yani. Bir yasa çıktı ondan sonra Fatih'te apartman altlarında olmayacak diye, galeri, işte kiralık araba olmayacak diye. Bu sefer de surun dışına taşındılar.